Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir patik oldu hanımlar. Baştan sona 2 şiş ile yaptım ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu model benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Modeli daha büyük yapmak isteyenler şurada bakın renkli modellerim var. Ben buraya 5 model yaptım. Büyük yapmak isteyenler buraya bir model daha fazla yapabilir. 35-36 numara yapmak isteyenler de yine benimle aynı sayıda yapabilirler. Fakat şu arka haroşa sayısını eksik yaparlarsa model küçülecektir. Örerken sizlere gerekli hatırlatmaları da yapacağım. Patiğimize şu bölümden başlayacağız hanımlar. Yeşil ipim ile modelime başlayacağım. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bırakıyorum. Kaç numara yapacak olursak yapalım. Başlangıç sayımız aynı. 22 ilmek atacağız. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 22 ilmek atalım gelelim. 22 ilmeğimi attım hanımlar. Şu ucumuza bir tane düğüm atacağım. Patiğimizin bu bölümünde bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırasıyla ilmeklerimi bir düz, bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzde 100 demektir. Bu lastiğimizde hanımlar ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde düz ilmeklerimi bakın şu şekilde örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerin yönünü şöyle değiştirerek alıyorum. Arka yüzde ters örerken ilmek yönü düzgün düşsün diye öyle yapıyorum hanımlar. Bir ters düz ilmekleri örmeden alıyorum. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerin hepsini gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü düz ördüm. Bir ters. Bir düz, bir ters. Arka yüzde ilmeklerin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine aynı şekilde hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra düz ilmeklerimi örmüyorum. Bu şekilde örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi yine ters örüyorum. Ön yüzde düz ilmekleri örmüyoruz hanımlar bu lastik çeşidinde. Bakın şuraya baktığımızda düz ilmek görüntüsü 2 tane düz ilmek görüntüsü oldu. Burada bu şekilde 4 düz ilmek görüntümüz olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın şu bölümde 4 düz ilmek görüntüsü olana kadar ördüm geldim. Öncelikle şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar yeşil ipim ile düz öreceğim. Modelimizi kurmaya arka yüzden başlayacağız. İlmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Model arka yüzde kurulmaya başlıyor. Hanımlar, ben arka yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Krem ipimi ekleyeceğim hanımlar. Arka yüzde modelde birinci sıradayım. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Modelde arka yüzde birinci sıramız. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Burada krem ipimin ucunu şöyle yeşilime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin. Şöyle 2 tane düğüm attım kenarımıza. Hanımlar, kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Devamında 2 ilmek ters,
2 ilmek düz örüyorum. İlmek yönü düz olmadığı için düzelterek örüyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ters, 2 düz. 2 ilmek ters. Kalan son 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde modelde ikinci sıram. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu sıramızda aralardaki ikişer tane bakın görünen ters ilmekler ters örülecek. 2 düz ilmeğim var. Bunun ilkini örüyorum. İpimi şişime doladım. İkinci düz ilmeği de ördüm. Burada 3 ilmek oldu. Aralardaki 2 tersimizi ters öreceğiz. 2 düz ilmeğime geldim. İlkini örüyorum. İpimi şişime doladım. İkinci düz ilmeğimi ördüm. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. İlk düz ilmeğimi ördüm. İpimi şişime doladım. İkinci düz ilmeğimi de örüyorum. Arada 2 tersim var. Bir düz ilmek ördüm. İpimi şişime doladım. İkinci düz ilmeğimi de örüyorum. 3 ilmek oldu burada. Arada 2 tersimi ters ördüm. Bir düz ilmeğim var, ördüm. İpimi şişime doladım. İkinci düz ilmeğimi ördüm. Yanındaki bir tersimi örüyorum. Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde ikinci sıramızı yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzde üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanında bir ilmek düzümü düz ördüm. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu defa buraya 3 ilmek ters örüyorum. Bakın artırdığımız ilmeği de ters örüyoruz. 2 düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. Son 2 ilmeğimi düz ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelimizde 4. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi örüyorum. 3 ilmek düz. Bakın gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters. 3 ilmek düz. 2 ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ters. 3 ilmek düz ördüm. Yanında bir tersim var ve kenar ilmeğimi düz ördüm. 4. sıramız bu şekildeydi. Şimdi ön yüzde, arka yüze döndüm. Modelde 5. sıram. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü düz ördüm. Yanında 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. 2 düz. 3 ilmek ters. 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 Yanında bir ilmek düzüm var. Bunu düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz örerek arka yüzde 5. sıramı tamamladım. Ön yüzde 6. ve sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Modelimiz burada şekillenecek şimdi. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tersimi ters ördüm. Şimdi burada 2 ilmek vardı. 3 ilmek olarak arttı. Yapacağımız işlem şu. Şu 3. ilmeğim, 3 düz ilmeğim var. 3. ilmeğim önden gelecek şekilde. Bu ikili ilmek arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce bu tekli düz ilmeğimi düz örüyorum. Bu ikili ilmeğimin ikisini bir keserek ördüm. Böylece buradaki ilmek sayımız tekrar 2 oldu. Aralardaki ikişer tersimizi ters örüyoruz. Şimdi diğer modelimi yapacağım. 3. düz ilmek önden gelecek şekilde, bu ikili ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce bu düz ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bu ikili ilmeğimi keserek ördüm. Arada 2 tersim var. Diğer modelimi yapacağım. Şu 3. düz ilmeğim tekli önden gelecek şekilde, diğeri ikili arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce bu tekli ilmeğimi düz örüyorum. Bu ikili ilmeğimin de ikisini keserek ördüm. Arada 2 tersimi ters örüyorum.
Diğer modelimi yapıyorum. Üçüncü ilmek önden gelecek şekilde, ikili de arkada olacak şekilde yer değiştirip önce bu tekli ilmeğimi tek olarak ördüm. İkili ilmeğimi de keserek örüyorum. Arada 2 ters ilmeğimi ters ördüm. Sonuncu modelimi yapacağım. Bu tekli ilmek önden gelecek şekilde, ikili de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Önce tekli ilmeğimi örüyorum. Sonra ikili ilmeğimi kestim. Yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi artık örmeyeceğim. Çünkü arka yüzde renk geçişi yapacağım. Renk geçişi yapacağımda sonuncu ilmeklerimi örmüyorum. Bakın hanımlar, ilk modelimizi bu şekilde ördük. Henüz şekil belli değil ama ördükçe model kendini gösterecek hanımlar. Şimdi hemen modelimizi tekrar kuralım ikinci rengimiz ile. İlk modeli nasıl yaptıysak arka yüzde ikinci modele de aynı şekilde başlayacağız. Renk geçişi yaptım. Şimdi ilk modele başlarken kenar ilmeğimi ters örmüştüm. Ters örüyorum. Arka yüzde modelde birinci sıram. İlk ilmeğimi ters örerek başladım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Devamında 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ilmek ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, yanına bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Arka yüzde ilk sıramı yaptım. Ön yüzde modelde ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tersi ters ördüm. Bakın burada 2 düz ilmek var. İlkini örüyorum. İpimi şişime doladım. Yanına bir ilmek daha düz ördüm. Burada 3 ilmek oldu. Aralardaki 2 tersimi ters örüyorum. Tekrar bir düz ördüm. Artırdım. İkinci düz ilmeğimi de örüyorum. Araya 2 tersimi ters ördüm. Bir düz ördüm. Artırdım. İkinci düz ilmeğimi de ördüm. Arada 2 tersim var. Bir düz ilmek ördüm. Artırdım. İkinci düz ilmeği de örüyorum. Arada 2 tersimi ördüm. Bir düz ördüm. Artırdım. İkinci düzümü de ördüm. Bir ilmek tersim, kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıramızı ön yüzde yaptık. Arka yüzde üçüncü sıra ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü düz ördüm. Yine buraya 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. Tek fark renk değiştirdik. Bu şekilde devam edeceğim. 3 ilmek ters. 2 düz. 3 ilmek ters. Son kenar ilmeği de düz ördüm. Modelin 3. sırasını tamamladık. Ön yüzde modelde 4. sıradayım. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek tersimi ters ördüm. 3 düz, 2 ters. 3 ilmek düz, 2 ters. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bu şekilde 4. sıramızı da yapıyoruz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ve son bir ilmeğim, kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzdeyiz hanımlar. Modelde 5. sıramız. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü düz örüyorum. 3 ilmek tersimi ters ördüm. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 düz. Bu şekilde 5. sıramızı da arka yüzde örüyoruz. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 6. ve sonuncu sıramız. Modelimiz yine burada şekillenecek. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ters ördüm. Bakın 3 düz ilmeğim var. 3. düz ilmek önden gelecek şekilde. Bu ilk 2 ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Önce bu düz ilmeğimi tekli ördüm. Bu ikili ilmeğimi arkada keserek örüyorum. Tekrar ilmek sayımız 2'ye düştü. Aradaki 2 tersim ters.
Diğer modelimi yapacağım. Bu üçüncü düz ilmeğimi aldım. Bu ikili ilmek arkadan gelecek şekilde, tekli ilmek de önden gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Önce bu tekli ilmeğimi düz ördüm. Bu ikili ilmeğim var. Bu iki ilmeğin ikisini de bir keserek ördüm. Arada iki tersim var. Bu şekilde hanımlar modelimizi şekillendiriyoruz. 6. ve sonuncu sıramız. Şöyle alamadım bir türlü ilmeğimi. Evet. Aradaki iki ters ilmeğim ters. Tekrardan ikili ilmek arkadan gelecek şekilde, tekli de önden gelecek şekilde yer değiştiriyoruz. Bu tekli ilmeği tek başına düz örüyoruz. İkili ilmeği keserek örüyoruz. Tekrar buradaki ilmek sayımız 2'ye düşüyor. Sonuncu modelimi de yaptım. Bir tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi örmüyorum. Çünkü arka yüzde renk geçişi yapacağız. Üçüncü modele başlayacağız. Bakın hanımlar, ikinci modeli de yaptık. Şeklimiz ortaya çıktı. İkinci modeli yaptık. Arka yüzde kreme geçeceğiz. Üçüncü modeli yapacağız. 6 sıradan oluşan üçüncü modeli de yine ilk iki modelde olduğu gibi tamamlayacağız. Modele bakarak yapamıyorum, kafam karışıyor diyen varsa da ilk iki modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de yapabilirsiniz. Çünkü kaydırmalı bir model değil. Aynı sayıda, aynı hizada ilerleyen kolay bir model. Model buydu. Ben bu modelden patiğime toplamda bakın kremle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane model yaptım. Buraya daha büyük yapmak isteyenler bir model daha fazla yapabilir. Videonun başında dediğim gibi 6 modeli kurabilir. Ben 5 tane modelimi bu şekilde yaptım. Şimdi hanımlar bu şekilde patiğimizin bu bölümdeki modellerimizi tamamlayalım, gelelim, ardından buluşalım. Burun kesiminde beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, toplamda buraya 5 tane modelimi yaptım. En son 5. modelimin 6. sırasını ön yüze yaptım. Şimdi geri dönüyorum, artık model yapmayacağım. Yeşil ipime geçeceğim hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim, model kurulumu yapmayacağım. Kenar ilmeğimi ters örerek başladım. İlmeklerin tamamını sıra sonuna kadar ters öreceğim. Artık krem ipimi de kullanmayacağım için krem ipimi şöyle kesiyorum. Artık ipi de şuradan çekeceğim hanımlar, kalabalık yapmasın. Krem ipimin ucunu yeşilime düğümlüyorum. 2 tane sıkı bir düğüm attım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim. Ardından da ön yüzde burun kesimlerine başlayacağız. Bu şekilde ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Artık son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Ön yüzdeyim. Hanımlar, sağ ve sol kenardan kesimler yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki iki ilmeğimin ikisini bir keserek örüyorum. Sola doğru kesim oluyor bu. Şimdi ön yüzdeyim. Son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ardından sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Burada da sağa doğru kesim yapacağım. Bu sağa doğru kesimi de şöyle yapıyorum. Şu ikinci ilmeğimi aldım. Şu ilk ilmeğin önüne getiriyorum. İkisini keserek ördüm. Sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Böylece kesimimizi yaptık. 2 ilmek eksildi. 20 ilmek kaldı. Geri döndüm. Arka yüzde kesim yapmıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerin tamamı ters örülecek. Kesme işlemini sadece patiğimizin ön yüzünde yapacağız hanımlar. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Kesimlere devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi tekrardan son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenarda da kesimi yapacağım. Kesimimizi ilk sağ kenarda ilk ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Sol kenarda da son 3 ilmek kalana kadar örüp sağa doğru kesim yapıyoruz. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin önüne bıraktım. İkisini kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Böylece 18 ilmeğimiz kaldı hanımlar.
Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine aynı şekilde kesmelere devam edeceğiz. Şişimizde 10 ilmek kalana kadar kesimler devam edecek. Bu şekilde 10 ilmek kalana kadar kesimimizi yapalım, gelelim. Evet hanımlar, bakın burun kısmında 10 ilmeğim kalana kadar kesimlerimi yaptım. En son 10 ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Taban bölümüne geçeceğiz hanımlar. Yanlardan ilmekler çıkaracağız. İlmek sayılarımız artacak. Yapacağımız işlem şu. İlk ilmeği bu sağ kenarda ön yüzden çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara bakın. İlmeğin iki kanadına birden kenar ilmek yerimiz var. Kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkarttım. Bu şekilde 10 ilmek vardı. Bir ilmek buradan çıkarttım, 11 ilmek oldu. Şimdi ilmeklerimi öreceğim. Ardından sol kenardan da ilmek çıkaracağım. İlmekleri önce sağ sonra sol kenardan çıkaracağız. İlmeklerimi ördüm. Şimdi de bu sol kenardan ilmek çıkaracağım. Hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Şimdi 12 ilmek oldu. Ön yüzde ilmekleri çıkarttık. Geri döndüm, arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerim şurası. Buraya ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 12 ilmek şişimde vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım, 13 oldu. Şimdi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi de hemen şu kenarda ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. 14 ilmek oldu. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde hanımlar, kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece ön yüzde ilmek çıkarıyoruz. İlk ilmeği sağ kenardan, ikinci ilmeği de sol kenardan. Arka yüzde de gördüğünüz üzere ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine, yani şuraya giriyorum. Buradan da bir ilmek çıkarttım. 15 ilmek oldu. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncuyu da düz ördüm. Hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Sonraki sırada yine kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Bu yeşilli bölümler bitince bakın 3 krem kenar ilmeği var. 3 yeşil, 3 krem, 3 yeşil. Hepsine sırasıyla gireceğiz. Bakın şuralarda da öyle. 3 krem, 3 yeşil, 3 krem, 3 yeşil. Bu şekilde ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. İlmek sayıları da artacak. Bu aşamada ilmek sayıları arttıkça ilmekler burada böyle sıkışık bir görüntü alacak hanımlar. Gözünüz korkmasın. Yine aynı iki şişle devam edilebilir. Çünkü ben bu modelimi yine aynen iki şişle yaptım. Dileyen burada, eğer ben sıkışık ilmekle örmek istemiyorum diyen varsa da ilmekler böyle sıkışınca şu ilmekleri iki şişe ayırabilirler. Ama dediğim gibi ben ayırmadım. O kadar da şey olmadı, yani sorunlu olmadı. Bu şekilde ilmekler çıkartacağız ta ki biz bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar, ben nereye kadar devam ettim? En son şurada bakın krem kenar ilmek yerleri var. Burada. Bunun bir üstündeki yeşil. Şu bölüme gelene kadar ilmek çıkartmaya devam ettim. Yani en son ilmeğimi şu yeşil kremden sonraki ilk yeşil kenar ilmek yerinden çıkarttım. Bu zamana kadar da şişimde 52 ilmeğim oldu. Yani 52 ilmeğim olana kadar ilmeklerimi çıkarttım. Şimdi şu bölüme kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Gelelim hanımlar, ardından patiğimizin arka bölümünü yapmak için tekrar buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu taban bölümünü yaptım. Gördüğünüz gibi ilmeklerim biraz sıkışık görünüyor burada. Toplam 52 ilmeğim var. 51. ilmeğimi hemen şu sağdan, 52. ve sonuncu ilmeğimi sol kenardan çıkarttım. Artık şu patiğimizin arka bölümlerini yapacağız hanımlar. Patiğimin şu kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ben örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek düz öreceğim. Buraya haroşa düşecek. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8. Bu aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Hanımlar, kenarlara 8'er ilmek haroşa öreceğiz. Bu arada kalan ilmeklerimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Patiğimizin arkası artık bu şekilde yapılacak.
artırma olmuyor. 52 ilmek üzerinden bu bölüm tamamlanıyor. Son 8 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi burada ters örüyorum. Burada ilmekler şu an sıkışık görünebilir ama birkaç sıra ördükten sonra burası genişliyor, açılıyor. Daha rahat örersiniz. Yani şu anda bile gördüğünüz gibi zorlanmadan rahatça örebiliyorum ilmeklerimi. Bu şekilde. Bakalım kaç ilmek kaldı kenarda? 2, 4, 6, 8 ilmek kalmış. Bu kalan 8 ilmek haroşa. Bu haroşalarımı normal düz olarak örüyorum. Böylece bu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrar ön yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bu haroşaları ben hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyordum. Tekrar bu 8 haroşamı düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için bu aradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde devam ediyor. İlmekleri bu şekilde arada da yine düz örüyoruz. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Burada haroşalarım var. Yine haroşalarımı da düz örüyorum. Sıra sonuna geldik. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüze geçtik. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Bakın burada 2 diş haroşamız oluştu. Aradaki ilmeklerimi de arka yüzde ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde son 8 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri ters öreceğiz. Son 8 ilmeğimiz haroşa, onları düz öreceğiz. Artık yavaş yavaş burası da açılmaya başladı. Böyle devam ediyorum. Dediğim gibi burada ilmekleri iki şişe de ayırabilirsiniz. Fakat hani ben gerek duymadım. Bu şekilde örmeye devam ettim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı yine düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da düz ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar bakın yanlarda ikişer sıra haroşamız oluştu. Ben patiğimin şu arka bölümüne 14 sıra haroşa ördüm. Şimdi daha küçük yapmak isteyenler bu bölümde 14 sıra değil de 11 sıra ya da 12 sıra haroşa örebilirler. Doğal olarak patiğin boyutu da küçülecektir. Şimdi hep birlikte bu patiğimizin arka bölümünü örelim. Gelelim hanımlar, ardından birlikte topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin şu kenar bölümünde 14'er haroşam olana kadar arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Topuk ayrımında bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 22 ilmek ayıracağım. Şöyle 22 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Hemen burası şöyle belli olsun diye şu araya bir ip takı vereceğim. 22 ilmeği sol tarafa ayırdık. Ayrım yeri belli olsun diye bir ip taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Model bütünlüğü sağlansın diye. Bu şekilde 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ilmeğimi ördüm. 22. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 21 ördüm. 22. de kesim yaptım. Zaten bu sol kenara da 22 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için ortaya baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum.
Evet. Tekrar geri döndük. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine ilk 21 ilmeğimizi öreceğiz. 22. ilmekte kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm, sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. ilmekte yandan da bir ilmek aldım. İkisini bir keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 21 örüp 22'de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar, yani aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin topuğunu bu şekilde tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu işaretli yere kadar ilmeklerimi kestim geldim. İlk başta sol tarafa 22 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 22 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Kesimimi yapacağım. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. İlmeklerin tamamını bu şekilde keseceğiz. Gizli kesim oluyor bu. Tek taraflı bir kesim ayıracağım. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, karşı şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Patiğimizin topuğu böyle yapılıyor. 5 şiş patiklerimde de uyguladığım teknik bu hanımlar. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir topladım. 2 tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen şu ipimizin ucunu arkaya gizleyeceğim. Şöyle ipleri böyle bir de zincir tekniğiyle sıkalayarak gizliyorum, sağlam olsun diye. Bu şekilde gizlemeyi unutmayalım. Ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Bakın bir de şurada başlangıç ipimiz vardı. Hemen bu ipimi de şöyle arka ilmek arasına geçireceğim. Şöyle yine zincir tekniğiyle bunu da şuraya sıkıladım. Bir iki yerden daha şöyle geçirip fazla ipimin ucunu kesiyorum. Model yaparken bu iplerimizin ucu kalmıştı. Krem iplerimizin uçları. Bunları da yine aynı şekilde buralara gizliyoruz hanımlar. Patiğimizin bu şekilde hiçbir yerinde ipimiz kalmıyor böylece. Tertemiz oluyor içi dışı. Evet, patiği tamamladık. Bakın hanımlar, görüntümüz şu. Hemen düzeltiyorum. Görüntümüz bu şekilde. Çok şık, güzel, dikişsiz, hoş bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım modelimizin. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Örmesi zevkli bir modeldi. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Buyurun hanımlar. Modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Çok şık, çok zarif, çok güzel bir model oldu. Bakın tabanımız dikişsiz olması itibariyle de çok rahat, gayet kullanışlı. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.